Bir annenin en derin yarası nedir biliyor musunuz? Yıllarını verdiği çocuğunun bir gün ona yabancıymış gibi davranması. Bu videoda çocukların annelerine neden uzaklaştığını, neden onları küçümseyebildiğini konuşacağız. Ve göreceksiniz ki çoğu zaman bu durum sevgisizlikten değil, içten içe süren görünmez çatışmalardan doğar. Peki bir çocuk annesini neden küçümser? Yıllarca sevgiyle büyütülen bir evlat neden bir gün telefon bile açmaz? Ve bütün bu uzaklaşmada annenin mi hatası vardır yoksa çok daha derin sebepler mi? Belki de cevap, yıllarca kalbinizde taşıdığınız soruların ötesinde hiç dile getirilmeyen duygularda gizlidir. Çünkü evlatla anne arasındaki bağ çoğu zaman kelimelerden daha karmaşık, görünenden çok daha derindir. Cevaplar düşündüğünüzden farklı ve bazıları sizi gerçekten şaşırtacak. 1. Bölüm. Suçluluk ve hayal kırıklığının yansıtılması. Manisa'da yaşayan Necla Hanım, hayatını ailesine adamış bir ev hanımıydı. Gençliğinden beri tek isteği, çocuklarının hayırlı bir evlat olmasıydı. Sabahları erkenden kalkar, evin düzeniyle uğraşır, çocuklarının karnı doysun, üstü başı temiz olsun diye kendini parçalardı. Ama yıllar sonra büyüttüğü oğlunun tavırları içini kanatmaya başladı. Oğlu Özkan 30 yaşına geldiğinde iş hayatında sık sık tökezliyordu. Bir iş tutmaz, her fırsatta pes ederdi. Ama kabullenmek yerine annesini suçlardı. "Sen beni fazla korudun, sen bana güven aşılamadın, sen yüzünden böyleyim." Necla Hanım bu sözleri her duyduğunda içten içe yıkılıyordu. Bazen mutfakta yemek yaparken, bazen de gece yastığa başını koyduğunda bu sözler kulaklarında çınlıyor, kalbine ağır bir taş gibi oturuyordu. Onun için en acı olan, oğlunun gözlerinde yıllarca göremediği o sıcaklığı aramaktı. Çocuğum mutlu olsun. Ama Özkan'ın yaşadığı hayal kırıklıkları onun yüreğinde bir suçluluk fırtınasına dönüşmüştü. Aslında birçok evlat bunu yapar. Kendi sorumluluklarını görmek yerine acılarını annesine yansıtır. Soğuk bakışlarla, kısa cevaplarla, "Sen hiçbir şeyi doğru yapmadın" tavırlarıyla, bazen de uzun sessizliklerle. Ama burada unutulmaması gereken hakikat şudur: bir evladın başarısızlıkları çoğu zaman annenin hatası değil, onun kendi yolculuğunun kaçınılmaz sınavıdır. Yıllarını evlatlarına adamış nice annenin çektiği bu acı aslında onların kusuru değildir. Suçlamaların ardında çocuğun kendi iç savaşı vardır. Peki siz hiç böyle bir durum yaşadınız mı? Çocuğunuzun yaşadığı hayal kırıklıklarının haksız yere sizin üzerinize yıkıldığını hissettiniz mi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Çünkü birçok annenin hikayesi birbirine çok benziyor. 2. Bölüm. Çocukluk bağımlılığına duyulan kızgınlık. Karabük'te yaşayan Müberra Hanım, 3 çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalmıştı. Kocası genç yaşta vefat edince bütün sorumluluk omuzlarına yüklenmişti. Evin geçimini sağlamak için gündelik işlere gider, akşam olduğunda da çocuklarının dersleriyle ilgilenirdi. O yokken çocuklar kimi zaman yalnız kalır, kimi zaman komşuların yardımıyla idare ederdi. Bir tabak yemeği paylaşarak büyüdüler. Çoğu zaman eski elbiselerle yetindiler. Ama Müberra Hanım asla şikayet etmedi. Tek derdi çocuklarının başını öne eğdirmemekti. Oğlu Tolga, küçüklüğünde annesine öylesine bağımlıydı ki Müberra Hanım bir anlığına evden ayrılsa ağlamaktan bitap düşerdi. Ne yemek yer ne de uyurdu. Ama yıllar geçti. Tolga yetişkin olduğunda bu bağımlılığın izleri içini rahatsız etmeye başladı. Çünkü büyüdükçe o çaresizliğin anılarıyla yüzleşmek istemedi. Bir zamanlar sensiz yapamam dediği annesi şimdi ona kendi kırılganlığını hatırlatıyordu. Ve bu hatırlatmalar Tolga'nın içinde gizli bir kızgınlığa dönüştü. Kendi bağımsızlığını kanıtlamak isteyen birçok evlat gibi o da annesini küçümsemeye başladı. "Ben zaten kendi başıma ayakta durdum. Annemin varlığı o kadar da önemli değildi." Bu sözlerle aslında geçmişteki acı bağımlılık anılarını küçültmeye çalışıyordu. Oysa gerçek şuydu: Tolga'nın bugün sahip olduğu güç, annesinin yıllarca verdiği emek ve fedakarlığın üzerine kuruluydu. Ama çocuk
bunu kabullenmek yerine kızgınlığını annesine yöneltti. Birçok anne için bu tablo tanıdıktır. Çocuğunuz büyür, kendi yolunu çizmek ister. Ama o özgürlüğe giden yolun bir kısmı sizi reddetmekten, sizi değersizleştirmekten geçer. Ve bu reddediliş, annenin kalbinde derin bir yaraya dönüşür. Sizce bir çocuk, geçmişteki bağımlılığını inkar etmek için annesini küçümseyebilir mi? Yorumlarda görüşlerinizi yazın. Belki de sizin yaşadığınız deneyim, başka bir annenin yüreğine ışık tutar. 3. Bölüm. Anneyle yaşanan görünmez rekabet. Bolu'da yaşayan Ayşegül Hanım, gençliğinde kocasını uzun iş seyahatlerine uğurlarken tek dayanağı küçük oğlu Mert olmuştu. Mert, annesine tutkuyla bağlıydı. Onun dünyasının merkezi, ilk sığınağı, ilk sevgisiydi. Küçükken annesi olmadan uyuyamaz, gün boyu ondan ayrılmak istemezdi. Ama yıllar geçti. Mert üniversiteyi bitirdi, iyi bir mühendis oldu. Hayatında yeni insanlar, yeni sorumluluklar belirdikçe annesine karşı tavrı değişti. Daha soğuk, daha mesafeli, hatta bazen kırıcıydı. Ayşegül Hanım çoğu gece gözyaşlarıyla kendi kendine soruyordu. Benim yavrum küçücükken kollarıma sarılırdı. Şimdi gözlerimin içine bile bakmıyor. Ben ne yaptım da böyle oldu? Gerçekte birçok evlat, annesinin kalbinde tek ve eşsiz olmayı ister. Onun için vazgeçilmez olmak ister. Ama hayat, bu hayali parçalar, kardeşler, baba, arkadaşlar. Anne artık sadece ona ait değildir. İşte bu noktada çocuk, içinde görünmez bir rekabet duygusu yaşamaya başlar. Bir yandan annesinin sevgisine ihtiyaç duyar. Diğer yandan bağımsızlığını kanıtlamak için onu geri iter. Bu çelişki çoğu zaman sessiz bir çatışmaya dönüşür. Mert de tam olarak bu duygularla savruluyordu. Annesine duyduğu eski bağlılık şimdi içinde utanca ve öfkeye dönüşmüştü. O utançtan kurtulmak için soğuk davrandı. Telefon aramalarını kısa kesti. Ziyaretleri bahanelerle erteledi. Hatta annesinin doğum gününü bile unutur hale geldi. Birçok anne, "Çocuğum beni hem seviyor hem de itiyor. Neden?" diye düşünür. Cevap şudur: kendi yolunu çizmek isteyen evlat bazen annesini geri planda bırakarak kendini kanıtlamak zorunda hisseder. Siz bu çelişkiyi yaşadınız mı? Çocuğunuzun bir yandan size yakın durup bir yandan uzaklaştığını hissettiniz mi? Yorumlara yazın. Belki de aynı duyguyu yaşayan başka anneler sizin sözlerinizde kendini bulacak. 4. Bölüm. Çocuk gözünde mükemmel anneden kusurlu anneye. Giresun'da yaşayan Hacer Hanım, çocukken oğlu Kerem için adeta kahramandı. Kerem'in gözünde annesi her şeye gücü yeten, yorulmak bilmeyen, asla hata yapmayan biriydi. Karanlık bastığında onu koruyan, hastalandığında sabahlara kadar başında bekleyen, tüm sorunlarını çözen, görünmez bir kahraman. Ama çocuklar büyüdükçe hayatın gerçeklerini görmeye başlar. Kerem de zamanla annesinin yorulduğunu, hata yaptığını, bazen öfkelendiğini fark etti. Bir hayır cevabı bile yıllarca kafasında kurduğu mükemmel anne imajını yerle bir etmişti. Oysa o hayır belki de Hacer Hanım'ın oğlunun iyiliği için aldığı en doğru karardı. Ama çocuk yüreği gerçeği görmek yerine hayal kırıklığını büyüttü. İşte burada acı bir kırılma yaşanır. Çocuk annesini artık kusursuz değil, sıradan bir insan olarak görür. Bazıları için bu doğal bir olgunlaşma sürecidir. Annem de insan, onun da hataları olabilir, diyebilirler. Bazı evlatlar bu hayal kırıklığını kabullenemez. Annelerine karşı içten içe öfke beslemeye başlar. Kerem de annesinin kusurlarını görmeye başladıkça sevgisini geri çekti. Eğer mükemmel değilse, demek ki sandığım kadar değerli değil, diye düşündü. Oysa gerçek şuydu: Hacer Hanım'ın sevgisi, kusurlarına rağmen hala sonsuzdu. Bir annenin en acı deneyimlerinden biri budur. Çocuğu yıllarca sunduğu sevgiyi değil, yaptığı birkaç hatayı hatırlar. Ve annenin emeği bir anda gölgede kalır. Sizce evlatların annelerini mükemmel görme beklentisi adil mi? Çocuğunuzun sizin kusurlarınızı kabul etmekte zorlandığını hissettiniz mi?
Yorumlara yazın çünkü birçok annenin bu konuda söyleyecek sözü var. 5. Bölüm. Kardeş geldi, sevgi bölündü. Malatya'da yaşayan Zelihan Hanım, ilk oğlu Hakan doğduğunda hayatının merkezine onu koymuştu. Kocası uzun süreli iş seyahatlerinde olduğu için evde sadece anne ve oğul kalıyor, bütün gün birbirlerine tutunuyorlardı. Hakan'ın gözünde annesi yalnızca bir anne değil, aynı zamanda bütün dünyaydı. Ama yıllar sonra küçük kardeşi Selin dünyaya geldi. Bir anda Hakan'ın tahtı sallandı. Artık anne, günün her saatini ona ayıramıyor, sevgisini bölüşmek zorunda kalıyordu. Hakan bu değişimi bir ihanet gibi yaşadı. Artık annemin gözünde ben özel değilim, diye düşündü. Her bakışında, her sarılışında bu kaybı hissetti. Hatta küçük Selin'in doğum gününde annesinin kardeşine daha çok ilgi göstermesini unutamadı. O günü yıllar sonra bile anlatırken artık annemin gözünde birinci ben değildim diyordu. Yetişkin olduğunda bile annesinin başkalarına gösterdiği ilgiyi kendine karşı yapılmış bir eksiklik gibi görmeye devam etti. Birçok evlat annesinin sevgisini tek başına almak ister. O sevgiyi paylaşmak küçük kalbine ağır gelir. Ve bu duygunun izi yıllarca silinmez, bazen yetişkinlikte bile annesine karşı kırgınlık olarak geri döner. Oysa gerçek şudur, hiçbir anne sevgisini azaltmaz, sadece bölüştürür. Ama çocuğun kalbi bunu çoğu zaman kaybetmek olarak algılar. Bu yüzden bazı evlatlar büyüdüklerinde hala beni özel kılmadı duygusuyla annelerine mesafe koyarlar. Ve anne aslında hiç işlemediği bir suçun bedelini öder. Siz böyle bir durum yaşadınız mı? Kardeşler arasında, sevgi paylaşımında kendinizi suçlu hissettiniz mi? Yorumlarda paylaşın. Belki de başka bir annenin yalnızlığına ses olursunuz. 6. Bölüm. Babanın sözleri. Anneye dönen yaralar. Denizli'de yaşayan Nurcan Hanım yıllarca kocasının sert sözlerine sabretmek zorunda kalmıştı. Hasan Bey evde sinirlendiğinde sık sık onu küçümserdi. "Sen zaten hiçbir şeyi beceremezsin. Kadınlardan hayır gelmez." Bu sözler yalnızca Nurcan Hanım'ın kalbini kırmıyordu. Yan odada oyun oynayan küçük oğlu Murat bu cümleleri tek tek duyuyordu. Ve yıllar içinde fark etmeden içine kazıyordu. Çocuklar anne babalarının sözlerinden çok şey öğrenir. Sevginin nasıl verildiğini, saygının nasıl gösterildiğini, kimin değerli görülüp kimin küçümsendiğini. Murat büyüdüğünde babasının sesini kendi iç sesi haline getirdi. Annesine baktığında artık Nurcan Hanım'ı kendi gözleriyle değil, babasının küçümseyen bakışıyla görüyordu. Oysa annesi fedakar, sevgi dolu, özverili bir kadındı. Ama içselleştirdiği o eleştirel ses oğlunun kalbini kirletmişti. Murat yıllar sonra bile annesine mesafeli davranırken aslında kendi yargısını değil babasından duyduğu eski sözleri tekrarlıyordu. Nurcan Hanım ise bu sözlerin aslında kocasından miras kaldığını biliyor ama kalbinin acısını yine de susturamıyordu. Birçok anne farkında bile olmadan bu acıyı yaşar. Çocuğun sevgisizliğini kendi eksikliği sanır. Oysa gerçekte mesele evin duvarlarında yankılanan sözlerin yıllarca çocuğun zihninde kalmasıdır. Annenin değeri eşinin sözleriyle ölçülmez. Ama çocuk çoğu zaman buna yıllar içinde uyanır. Sizce evde kullanılan sözler yıllar sonra çocukların anneye bakışını değiştirebilir mi? Kendi hayatınızda böyle bir etki gözlemlediniz mi? Yorumlara yazın. Belki de sizin sözünüz başkalarının suskunluğunu bozacak. 7. Bölüm. Sevgi ile özgürlük arasında kalan evlat. Artvin'de yaşayan Gülsüm Hanım, oğlu Arda'yı küçük yaşlardan beri tek başına büyütmüştü. Arda çocukken annesine sımsıkı sarılır, onsuz hiçbir yere gitmek istemezdi. Onun sevgisi ve şefkati, küçük yüreği için dünyanın en güvenli sığınağıydı. Ama yıllar geçti. Arda genç bir delikanlı oldu. Arkadaş çevresi genişledi. Kendi yolunu çizmeye başladı. İçinde güçlü bir özgürlük arzusu kabardı. Ama her adımında kalbinde gizli bir suçluluk duygusu da taşıyordu. Çünkü annesinden uzaklaştıkça sanki ona ihanet ediyormuş gibi hissediyordu. Sevgiyle özgürlük arasında sıkışıp kalmıştı. Bir yanı hala annesine bağlı kalmak isterken, diğer yanı kendi ayakları üzerinde durmayı haykırıyordu.
Bu çatışma çoğu zaman şu şekilde dışa vurulur. Soğuk davranışlar, kısa cevaplar, mesafeli tavırlar. Aslında evlat annesini sevmezden gelmez. Sadece kendi özgürlüğünün bedelini annesini küçümseyerek ödemeye çalışır. Gülsüm Hanım oğlunun soğukluğunu kendi hatası sandı. Acaba ben mi yanlış yaptım diye gecelerce düşündü. Oysa gerçek şuydu. Arda'nın içindeki bu mesafe annesinin kusurundan değil, kendi iç mücadelesinden doğuyordu. Ne zaman annesinin gözyaşlarını görse içinde pişmanlık beliriyor ama hemen ardından yeniden uzaklaşıyordu. Çünkü özgürlüğünü ararken suçlulukla baş etmeyi bir türlü öğrenememişti. Birçok anne bu noktada şunu bilmelidir. Çocuğunuz sizi küçümsüyor gibi görünse bile bu sevgisizliğin değil, özgürlüğünü ararken taşıdığı suçluluğun bir yansımasıdır. Siz hiç böyle bir ikilem yaşadınız mı? Çocuğunuzun hem sizi sevdiğini bildiğiniz hem de ondan uzaklaştığını hissettiğiniz anlar oldu mu? Yorumlarda paylaşın. Belki de sizin sözleriniz benzer duyguları yaşayan bir anneye güç verecek. Türkiye'nin dört bir yanından dinlediğimiz hikayeler bize aynı gerçeği gösteriyor. Bir annenin değeri çocuğunun takdirine bağlı değildir. O değer yıllar boyunca sessizce verilen emeklerde, uykusuz gecelerde, sofraya konan ekmekte ve hiçbir karşılık beklemeden yapılan fedakarlıklarda gizlidir. Ama birçok anne çocuğunun sevgisizliği karşısında kendi yüreğini suçlamaya başlar. Demek ki ben yeterince iyi olmadım. Oysa bu düşünce yanlıştır. Çünkü evladın mesafesi çoğu zaman kendi iç çatışmalarından doğar. Suçluluk, hayal kırıklığı, bağımsızlık arzusu ve bu savaşlar annenin sevgisinin azlığını değil, evladın olgunlaşma sancılarını yansıtır. Sevginin en büyük sınavı belki de budur. Karşılık beklemeden sevmek. Bazen değeriniz hemen görülmez. Bazen yıllarca sessizlik olur. Ama o sevgi, evladın ruhunda görünmez bir temel olarak kalır. Bugün kendini unutulmuş hisseden anneler şunu bilsin. Siz değerliydiniz, değerli kalacaksınız. Çocuğunuz fark etmese bile sizin emeğiniz onsuz bir hayatın mümkün olmadığının kanıtıdır. Bu video sizi suçlamak için değil, üzerinize yüklenmiş haksız sorumlulukları kaldırmak için hazırlandı. Artık kendinizi sorgulamayı bırakın. Çünkü bir annenin sevgisi, alkışlarla değil, sessizce büyüttüğü hayatlarla ölçülür. Bugün belki evladınız sizi görmüyor gibi davranıyor olabilir. Ama yıllar sonra bir gün, hiç beklemediğiniz bir anda, içinizden taşan o sevginin izleriyle yüzleşecektir. Ve işte o zaman anlayacaktır. Onun dünyasının sessiz kahramanı hep siz olmuşsunuz. Bu sözler size dokunduysa, lütfen yorumlarda kendi hikayenizi paylaşın. Bir annenin sesi, başka bir annenin yüreğine umut olabilir. Ve unutmayın, beğenip abone olmanız bu sessiz hikayelerin daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı olur.